Herkese iyi günler. 10 Mayıs 2024 günlerden Cuma. Mutlu bir gün, bol kazançlı bir gün, karımızın bol olacağı, Bitcoin'in yükseleceği, dominansın düşeceği bir gün diliyorum. Sabaha karşı yayını kapattıktan sonra gelişenleri kısaca bir değerlendirelim. Öncelikle yükselen şöyle ufak bir trend çizgimiz oluşmuştu. Mini minnacık. O artık öldü, onu kaldırıyoruz. Bitcoin ne yaptı? Nereden döndük? Onu bir ufaktan değerlendirelim. Bitcoin 56-57 binden almış olduğu bir yükselişle birlikte geldiği noktadan 15 dakikalık zaman dilimi içerisinde çizmiş olduğumuz Fibonacci çalışmasına iki defa gördüğünüz gibi 0.236'ya ne diyelim iğne attı ve oradan red diyerek tekrardan 4 saatlik zaman diliminde düşen kanalın bir tık dışına kendisini attı. E, Fibonacci'den red yedi, düşen kanalın da üstünde şu anda tutunmaya gayret çalışıyor. Yapmış olduğu bir W formasyonu vardı ki yaklaşık olarak da bunun da hedefine gitti diyebiliriz. İlerleyen süreçlerde Bitcoin ile ilgili ne bekliyoruz? Öncelikli olarak an itibariyle Amerikan Futures'lar pozitifteler. DXY endeksi nötrde duruyor. Dominansımız bir tık ekside fakat hala yükselen günlük trendimizi kırmış durumda değil. Gönül istiyordu ki Bitcoin bu pozisyondayken dominans da aşağı doğru sarksın, altcoin'ler biraz renklensinler. Maalesef altcoin'ler hala renklenemiyor. Çünkü Ethereum'da hiçbir hareket yok. Ethereum'da Bitcoin'in yukarı doğru yapmış olduğu bu iğneleme hareketi de haftalık kapanış seviyesinden o da iki defa red yedi. Dün akşam itibariyle çıktı orada tutunamadı, tekrar sarktı. Bugün bir daha denedi sabaha karşı. Tekrar o da oradan red yiyerek yatay hareketine devam ediyor. Bir ekstrem hacim girişi gerekiyor ki an itibariyle böyle bir hacime maalesef sahip değiliz. CVD değerleri, kümülatif volüm deltalarımız eksi 813'te, çok büyük bir rakam değil çıkış için. Çünkü Bitcoin nötrde duruyor. Grafiği üzerinde baktığımda 63.500'e kadar neredeyse bir blok yok. 63.500'de 250 Bitcoin, 63.700'de 117 Bitcoin duruyor. En yakın bize 63.100'de yaklaşık 97 Bitcoin var. Aşağıya doğru neredeyse grafik üstünde 61.950'ye kadar 1000 dolar içerisinde 100'ün üzerinde hiçbir şey yok. Sadece bir 80 Bitcoin görüyorum 62.500 civarında. Bunda yine Bitcoin'in hedef olarak aşağıdan ziyade yukarıya doğru gitme eğilimi içerisinde olacağını işaret ediyor. Tahminlere göre diyelim. Çünkü alt tarafta bir beklenti yok. Alta gelsin de satalım diye bir konulmuş Bitcoin maalesef görmüyorum. Uzun vadeyi şöyle bir açtığımızda 4 saatlikte yani büyük kanalı gördüğümüzde halihazırda ufaktan dün şöyle bir tekrardan yükselen trend çizmiştik. Bunu üstünde biliyorsunuz bir önceki düşen tepemizin üstüne bir tepe yaptık. Dibimizi yaptık. Bunun yükselmesi ve yaklaşık olarak tekrardan 65,5'lar civarına doğru bir tepe yapmamız gerekiyor. Ardından da hedefimiz 67-200'lerin üstünde bir tepe oluşumu yapmak. Şu yükseleni bozmadığımız sürece bakalım neler olacak. Büyük zaman diliminde 12 saatlik spot Bitcoin'de dün gerçekten güzel bir mum yaptık. Geriye dönük 4 tane mumu neredeyse içeriye alacak şekilde bir mum oluşturduk. MA50'ye geldik. Biliyorsunuz MA50'yi ben seviyorum ve çok da takip ediyorum. Dün MA50'yi kıramadık. Üstüne bir iğne attık, geri çekildik. An itibariyle tekrardan bugün MA50'nin üstüne doğru bir hareket başladı ve tekrardan geri geldik. Ee, Durduğumuz noktalar, işte günü kapattığımız noktalar, iki mumda da MA50 seviyesinin bir tık altında kaldık. İlerleyen saatlerde bakalım ne yapacağız? Bugünün içerisinde nasıl bir ilerleme kaydedeceğiz? Amerikan piyasalar açıldıktan sonra yönümüzü ne yönde etkileyecek? İzleyip göreceğiz. Bir aksilik olmazsa tekrar piyasalar açılmadan önce yine bir canlı yayına gireriz. Ee, RSI'ye baktığımızda RSI dün yükselişle birlikte ufaktan bir kafayı kaldırmıştı. Şimdi de ufak bir yatay hareketinde. Momentum dün yine gelen hacimle birlikte ufaktan yine başımızı kaldırdık. Yukarı gitmek istersek dediğimiz gibi her şey uygun. Yani grafikler uygun, RSI'lar uygun. Tek ihtiyacımız olan hacim ve balinalarımız. Balinalarımız dün geceden beri kımıldamıyorlar. Kış uykusuna yattılar diyeceğim. Herhalde bunlar da balinaların ayı cinsinden. Hala uyandıramadık çünkü.
Gece kapattığımızda 59.84'tük. Bir değişiklik yok. Asıl takip ettiğimiz 1000 ile 10.000 arasındaki olan cüzdanımız da 40.12 idi. Hala aynı seviyedeler. Bir değişiklik maalesef yapmadılar. Ee, Şöyle grafiğe tekrar bakıyorum. Bu hareketler esnasında şu ana kadar değişik bir hareket yapan coin'imiz var mı? GRT 2 gündür bir pozitiflik içerisinde, güzel bir yükseliş içerisinde takip ediyoruz. Arkadan Kutum bir 4.76'lık yükseliş yapmış ki sabah ilk açılışta gün kapanışından sonra %10'lar civarıydı. Güzel bir hacim girmiş görüyorsunuz alttan 15 dakikalıklara bakın. Burada dehşet bir hacim girişi oldu. Bir haber mi var bilmiyorum. Sonrasında bu hacim tekrardan çıkmış durumda. Şöyle takip ediyorum aşağı doğru yükselen başka. TETA'da benzer bir hareket var. O da yine 3.53 ki çıkışın yarısını o da kaybetmiş. Bir smart money mi girdi çıktı bunlara? Ne yaptı? Başka? NFP geçen gün bir arkadaş sormuştu. %6.68 o gitmiş listeye eklediklerimizden. IMX bir 4.32 pozisyonda yükselişi var. Başka da Render yine 3.83. Render bu ara güzel yükseliyor. Umarım hacmini kaybetmez. Birçoğunuz da takip ettiğinizi ve elinizde bulundurduğunuzu biliyorum. İşte yükseldi, Fibonacci yaptı, red yedi, tekrar aşağıya geldi, tekrar yükseldi. Haftalık kapanıştan an itibariyle Bitcoin gibi o da 2 defa red yemiş durumda. Bakalım önündeki hedef bir üstteki Fibonacci'si olacak. Evet, görüntü şu an için bu şekilde. Kaçırdığımız, gözden kaybettiğimiz bir şeyimiz var mı? Yok. Dominansımızı söyledik. Tether dominansı bu arada eee, neredeyse nötrde. Bitcoin eksi 26'da. Demek ki Bitcoin'den çıkan paralar Tether'e girmiyorlar. Burada hafiften bir olayımız var, olgumuz var. Total'den de takip ettiğimizde de bakın Total 3'te ekstradan bir giriş var. Büyük bir ihtimal Bitcoin'den çıkan para, o minik para, küçük para Tether'e girmeyip direkt altcoin'lere geçmiş gözüküyor. Belki ikili pariteden geçti. Ama ikilide mesela Ethereum'a geçmemiş. Ethereum'da çünkü çok pozitif de değil. Büyük bir ihtimal Bitcoin'den çıkan parayı da bir tık böyle Total 3'e geçtiğini görüyoruz. Totallerde durum nasıldı? Totalleri de söyleyelim. Ee, Düşen trendine Bitcoin yavaş yavaş yaklaştı. Total 2 dün akşam itibariyle mi? Yok, sabahki yine de mi vurmuşuz? Total 2'de bakın gördüğünüz gibi ufaktan temasımız olmuş kırmak üzere ama maalesef biliyorsunuz ben bunu Ethereum'la beraber görmek istiyorum. Dedim ki Ethereum hedefinden şu anda çok uzak. Acaba Total 2'de e, Ethereum diğer coinlerden destek alıp da mı hareket edecek ya da diğer ilk yüzdeki coinler Ethereum'u ya arkadaş yeter sen büyük abilik yapamıyorsun çık kenara deyip itikleyip kendileri mi gitmeye çalışacaklar? Göreceğiz. Total 3'ümüz zaten biliyorsunuz yükselenini kırmıştık. Haftalığa kadar bir düşüş gerçekleştirdi. Hacim çıkışı oldu. Yeniden gördüğünüz gibi yukarıya doğru bir hareketimiz var. Umarım Total 3'ün hareketi devam eder. Önümüzdeki ilk hedefler şu seviyenin üstüne geçmek. 685 önümüzdeki ilk engel. Yani engel dediğime bakmayın, yanlış anlamayın. Hacim seviyesi. 10 üzerinde güzel bir hareket olacak ki 685'e gelirsek de şöyle bir önümüzdeki çok güzel bir 12 Nisan'daki İran-İsrail muhabbetine çıkan hacimden sonra bakın şöyle bir W, ben görevimi yapacağım, geldi vurdu reddetti, sanki kırmaya bir daha geliyor gibi birinci seçenek ya da omuz baş omuz diyebiliriz, bir Tobo formasyonu diyebiliriz. Yukarıya doğru gözümüzü diktik. Burayı geçersek hedefimiz yaklaşık olarak 735'ler. Umarım her şey gönlümüzce olur. Güzel güzel yükselişlerimize devam ederiz. Balina arkadaşlarımız artık bu Amerikan seçimleri öncesinde yavaş yavaş piyasaya girip ucuzdan bence malları toplamaları gerekiyor. Yoksa iş işten geçmiş olacak, birden sonra almak zorunda kalacaklar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ufak bir değerlendirmeydi. Herkese bol kazançlar, sevgiler, saygılar diliyorum.